Hepimizin evinde öyle bitkiler var ki hayvanlarımız için toksik olan bu bitkiler onları ölüme götürebilecek kadar tehlike arz ediyor. Ben şimdi buraya geldim. Bunları göstereceğim sizlere. Elimden geldiğince, bulabildiğimce ki o yüzden büyük bir botanik mağazasına geldim. Sizlere hepsini buradan bulabileceğimi düşünüyorum. Bunları sayacağım. Tek tek isimlerini de sayacağım. Hangi etkileri oluyor? Ne gibi bir zararı dokunuyor? O sırada hayvan ne tür reaksiyon gösteriyorlar? Bunları söylemeye çalışacağım. Tabii ki en başında şu konuda uyarmalıyım ki eğer bu bitkilerden evinizde varsa ya da bahçenizde içe düşmeyen bitkileri her tarafta olabiliyor bunlar. Hayvanınızın bunlardan yediğinden şüpheleniyorsanız acilen bir veterinere maalesef gitmek zorundasınız. Çünkü gerçekten ölüme sebebiyet verebiliyorlar. Şaşıracaksınız, bunların ilki aloe vera. Aloe veralar son yıllarda birçok yerde yer edindi. Yapraklarından elde edilen jelin içinde biliyorsunuz özellikleri sayesinde popüler bir bitki olarak yerini aldı tüm evlerde neredeyse. İnsanlar için tedavi edici bir özelliği var. Hatta birçok özelliği var. Buna sahip olsa da kediler için toksik ve yutulduğunda uyuşukluğa, kusmaya, ishale neden olabiliyor. Çünkü bunun yaprağının içerisindeki jelde saponin maddesi var. Yani bizim için iyi olan o şey kendisi. Özellikle kediler, tabii köpekleri de içine almak lazım. Onlar için çok çok zararlı. Çok küçük bir parçasını ağzına atmış olsa bile aloe veralar maalesef hayvanlarımız için öldürücü etkiye sahipler. Şimdi bu para çiçeği, yeşim çiçeği bir diğer adıyla ve asıl latincesi crassula. Hemen hemen bu da kaktüs ve sukulent severleri mutlaka evinde olan bir bitki. İşte çok şans getirdiğine, para getirdiğine inanılsa da asıl bir gerçek var ki o da hayvanlarımız için zehirlenme etkisine sahip olduğu. Ne yazık ki bu crassula köpekler, kediler ve atlar için oldukça zehirli ve yutulduğunda kusma, uyuşukluk, depresyon ve koordinasyon bozukluğu gibi semptomlara neden oluyor. Evet, bu bitkide Diffenbachia biliyorsunuz. Bu da maalesef kediler için zararlı. İçinde çözülmeyen kalsiyum oksalatlar var. Bu yüzden mesela diyelim ki kediniz yedi, enzim nedeniyle ağzında ve dudakta yanmayla beraber ciddi vakalar da olabilir. Yutma ve nefes darlığı gibi mesela. Ama bu sadece kediler için değil, insanlar için de zararlı. Yani çıplak deriden uzak tutulması gerekiyor. Yaprakları yenildiği takdirde işte bizim için de zehirlidir. Bir süre kişi konuşamaz eğer yerse yaprağını. Hatta bu yüzden adına da dilsiz baston da deniyor. Evet, görsel olarak çok güzel ama buna da evimize bakarken dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef paşa kılıcı, latincesi Sansevieria, bir diğer kullanılan ismi ben çok hoşuma gitmesi de kayınvalidenin dili olarak geçiyor. Yani bizim evimizin havasını temizlemiş olmakla beraber uzmanlar hayvan hem kediler hem de köpekler için toksik olduğunu söylemekte ve yutulduğunda mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabileceğini söylüyorlar. İçinde dediğimiz gibi bunun da saponin bulunmaktadır. Evet, maalesef yuka bitkisi de öyle. Ben de çok severim bunu. Üstelik bakımı çok kolaydır. Nazsız bir bitki ama işte içerdiği gene saponinler nedeniyle bu bitkide kediler, köpekler ve büyük hayvanlar için zehirli. Yenildiğinde ne olur? Kusabilir. Büyük ihtimal kusar yani. İshal olur. Halsizlik ve koordinasyon bozukluğuna neden olabilir. Büyük bir ihtimalle de olur, aman dikkat. Antrium yani barış zambağı diyoruz başka bir ismiyle. Latincesi Spatulum. Kalsiyum oksalatlardan dolayı bu da zehirli. Temas halinde zararsız ancak yutulması dahilinde birçok faktör ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Kusuyor. Tahriş, aşırı ishal yakmasına meydana getirir. Aman dikkat diyeceğimiz başka bir bitki de bu. En çok hediye edilen bitkilerden bir tanesidir. Bu konuda birisine hediye edeceksek de uyarmak gerekiyor. Laleler kediler tarafından yenildiğinde yemek borularını tahriş ediyorlar. O yüzden eğer küçücük bir miktar dahi yemiş olursa hemen onu acilen bir veterinere götürmeniz gerekiyor. Evet, lalelerde özellikle de soğanları kedilerimiz için zararlı. Üstelik lale ekim dönemi şu anda. Ekmeden önce bir düşünün. Aslında bitkilerimizden vazgeçecek değiliz. Yani bunu başka bir
formül bulmak lazım. Yani ne yapacağız? Elimizdeki bitkileri dışarı mı atacağız? Ya da sevdiğimiz bir şeyi yetiştirmeyecek miyiz evimizde? Hani evde yükseğe koyalım diyeceğim ama o da bir çözüm değil. Çünkü kediler yükseklere de tırmanıyor. Ama istendiğinde farklı bir formül mutlaka bulunabilir. Evet, ben bu arada daha önce videosunu çekmiştim. Laleleri de şöyle bir yanından geçmişken göstereyim istedim. Kedilerin kasım patılarla herhangi bir teması bile alerjik reaksiyonlar göstermelerine neden oluyor zaten. Maalesef puansetya kediler için, köpekler için hatta zararlı. Bunun yaprak ve tohumların içerisinde sütlü bir madde var. O iritasyon oluşturuyor ve o sütlü madde yapraklarına da yayılıyor. Temas ettiği halde işte bu alerjik vaka ortaya çıkar. Kardiyak glikozit içeren bir bitkidir. Bildiğiniz gibi kalanço bitkisi. O yüzden hayvanlar için toksik bir etkiye sahiptir. Epeydir içerideyim. 5 dakika kahve molası. Evet, maalesef öforbiyalarda kedilerimizi rahatsız edebilecek olan bitkiler arasında. Bunlar da biliyorsunuz sütlengiller, yani içinde sütü var, kestiğiniz zaman sütü akar. Ondan temas etmemesi lazım. Ne oluyor? İshal gibi belirtileri oluyor mesela, diyelim ki o temasta. Yani tahriş oluyor, iritasyona neden oluyor. Ağızda belirtileri oluyor. Kusma gibi sonuçlara yol açabiliyor. O yüzden öforbiyalara da burada hani yalnızca tek bir türü vardı, yoksa diğerlerini de göstermek isterdim ben. Kedilerimizi uzak tutalım. Bu Achilea azale bitkisi kedilerin hücrelerine bu etki yapıyor. Aslında kardiyolojik sorunlara da yol açıyor. Aynı zamanda kardiyovasküler. Hücrelerine etki ettiğinde nörolojik bir takım sorunlar oluşuyor. Tabii bu durumda yani bunu fark ettiğiniz anda veterinere götürmek gerekiyor mutlaka. Eğer birkaç yaprağını yerse zehirlenebiliyor çünkü. Ne tür belirtiler? İshal, depresif bir ruh hali, zayıflık, koordinasyonsuzluk belirtileri, bacaklarda da güç kaybı gibi. Aslında çok da hoş, güzel bir bitki ama yani bu tür belirtileri görürseniz Achelia'nız varsa şüphelenebilirsiniz ki kediniz belki de bunun yapraklarından yemiştir. Ficus benjamin yapraklarını ayırt etmek için yakından alayım. Bu da çok yaygındır. Salonları çok teşkil eden bir bitki. Yüksük otu Digitalis grandiflora, bu da zararlı, zehirleyici. Bunlar karanfil, öğetler, Blue Girofle bir başka ismiyle. Tuba defnesi bu. Ficus retufa. Bu da zehirli. Kedilerimiz için böyle bir bonsaimiz var, yani zehirler içerisinde. Kaynana dili olarak geçer Opuntia'da. Kedilere zararlı. Ortancalar, Latincesi Hortensia. Flamingo çiçeği, Antrium. Tavşan sular, Cyclamen. Ne kadar güzel görünüyor ama kediler için gerçekten ölümcül sonuçlara vardıracak kadar zararlı bir bitki. Gerçekten çok dikkat etmek lazım. Çünkü çok ciddi zehirler içeriyor kediler için. Yine çok fazla yenilmesi durumunda kalp sorunlarına ve sık gelen nöbetlere de neden olmakta maalesef. Monstera bitkisi, deve tabanı, hemen hemen herkesin evinde vardır. Çok ilgi çekici, çok dekoratif ve bakımı kolay olan bir bitki ama maalesef içerdiği kalsiyum oksalatlar nedeniyle kediler için zehirli bir bitki. Mesela kediniz buna temas ettiğinde onun dudaklarında, ağzında yanma ve şişmeye neden olacak. Aşırı salya akımı meydana gelecek ve kusma görülecek. O yüzden dikkatle ekim dönemi nergizlerin, bunlar da zararlılar. Kroton bitkisi de bu listenin içinde. Chlorophyton bildiğiniz işte kurdela çiçeği de öyle. Dua çiçeği Calathea. Yine Calathea bitkisi. İngiliz sarmaşığı, bu duvar sarmaşığı da deniyor. Hedera helix. Bunu yuttuğumda halsizlik olabiliyor, kusma olabiliyor. Gerçi pek yanlarında durmazlar. Onlar da herhalde hissediyorlar ya da biliyorlardır. Ama yine de dikkat etmek lazım. Boğaz şişmesi oluyor, aşırı salya oluşuyor, kızarıklık, deri iltihabı örneğin. Ataksi gibi endikasyonları oluşabiliyor. Tabii ki toksik yani. Bu da Schefflera bitkisi. Bu da zararlı ve zehirleyici olanlardan. Bu da ardıç çalısı. Sabin ardıç diye de geçiyor. Mağazada bulamadım. Yol üstünde görmüşken size çekeyim istedim. Arkadaşlar, ben uzun bulabildiklerimi burada sizlere anlatmaya da çalıştım. Göstermeye de çalıştım. Geri kalanlarını da ben videonun devamında koyacağım fotoğraflarıyla, isimleriyle. Eğer o bitkilerden bakarsanız, elinizde olan varsa, isterseniz daha da verebileceği yan etkiler ya da gözlemleyebileceğiniz endikasyonlar üzerine biraz daha internette araştırma yapabilirsiniz. Sıralamak istersek bunlar neler? Mesela Diffenbachia, iç ve dış mekan bitkileri. Diffenbachia, aşk sarmaşığı,
sarmaşığı, incir yaprağı, karanfil, fil kulağı, Atatürk çiçeği, çok gürültülü burası bu arada, fulya, gündüz papası, zambak, soğanın kendisi. Zaten bu biliniyor. Soğan sevmiyorlar gerçekten. Uzak duruyorlar kendileri de. Mısır, at kestanesi, güzel avrat otu. İsme bakar mısınız yani? Saçma bir isim. Yüksük otu, menekşe var. Sardunyalar, siklamen, çuhay, Hint keneviri, aloe vera, sardunya, kimi kaktüs çeşitleri, şeftalinin çekirdeği ve yaprağı, kasırga otu, gezerek anlatayım ki şimdi aklımı toparlamaya çalışıyorum. Kimi sarmaşık türleri aslında bu çok net verilmiyor. Yani internette ben çok araştırdım. İşte oda sarmaşığı deniyor. Yani bunda netleşirsem ancak bir şey söyleyebileceğim ama akılda bulunsun. Sarmaşıklar da var. Domatesin sapı ve yaprakları, kaladyum bitkisi, zakkum, kaynana dili, yüksük otu var, dua çiçeği, porsuk ağacı, açelya maalesef, küstüm otu, nergis zaten, hatta ben tavşanlar için olanı da bir dönem bayağı bir araştırmıştım. Tavşanımız vardı, hatta 2 taneydi. Ben alerji olduğum için tavşanları maalesef onları sağlam güvenilir bir yere verdik. Onların da sevmediği mesela nergiz benim aklımda kalanlardan bir tanesi, çok zararlı. Tropik kış difenbahyası da bunların içindeydi. Öksü otu, sonbahar çiğdemi, klematis var. Kuduz kirazı, kroton. Ben kuduz kirazını hiç bilmiyorum ya da biliyorsam da onun kuduz kirazı olduğunu bilmiyorum ama böyle okumuştum. Küba defnesi, kasımpatılar da bu listenin içerisinde. Hint kauçuğu, kroton bitkisi var. Yaban yasemini, kuşkonmaz var. Menekşelerden de olacak içinde. Şimdi bunu bahçeye ekeceğiz. Kedimiz nasıl uzak dursun? Nasıl uzak tutacağız? Gerçi bir süre sonra onlar da alışıyorlar ama yani mesela özellikle yavru kedilerde çok zorlanırsınız. Şimdi yavru kedi bilmiyor. Evin içerisinde ve bizim var şu anda işte 4 aylık. Ben geçen gün evin içerisinde bitki koymuştum. Normalde benim hepsi serada ya da bahçede. Onu çok dışarı çıkarmıyorduk. Yavru olduğu için henüz çok alıştırmak istememiştik. Ama evin içerisine bitki koyduğumda sürekli gitti ondan oynadı. İşte onu yemeye çalıştı. Yani tadına bakmaya çalıştı. Uzak tuttum ben de. Ama şöyle bir şey yaptım. Ondan sonra biraz rahatladım. Onun bu merakından, bitkilere saldırma çabasından kedi otu aldım. Ki almak zaten gerekiyor. Yani kedi otu onların sindirim sistemleri için çok faydalı. Evcil kediniz varsa evde bulunması gerekiyor ya da bahçenize ekmeniz gerekiyor ya da bahçede bulunması gerekiyor. Kedi otundan sonra çok merak salmadı. Şimdi onunla ilgileniyor. Hani onunla merakını gideriyor. Ama yıkmaktan da toprağını eşelemekten ve saksıyı devirmekten de geri kalmıyor.